Yeni nesil oyuncu kardeşlerimiz Silent Hill 2 markasını hiç deneyimlememiş olabilir. Ama illaki duymuşlardır ismini. Genel olarak olumlu yorumlar yapılan ve kimilerine göre kült bir yapım olarak görülen bu oyunu bu hafta incelemek istedim. Önce Silent Hill ile nasıl tanıştığımı, ayrıca korku gerilim türlerindeki yapımlarla aramın nasıl olduğundan bahsedeyim. Silent Hill 2 2001 yılında Konami tarafından piyasaya sürüldü. Ben ise Silent Hill 2 ile 2008'de tanıştım. Korku oyunlarına karşı bir antipatikliğim yoktu ama jumpscare, işte ondan nefret ediyordum. Sizce de birini korkutmak için çok ucuz ve gereksiz değil mi? Zorlama korku gibi resmen. Ulan aniden böyle diye çıkan bir şey herkesi korkutur. Anlık korku benim için boş geliyordu. Ama atmosferiyle bir yapımın sizi yavaş yavaş korkutması, evet, işte bu bana lezzetli geliyordu. Ben incelemelerimde sık sık beğendiğim temaları, yapımları sizlerle paylaşırım. Korku yapımları benim fazla içimi açmıyordu. Malum Türk korku yapımları cinlerden, iblislerden oluştuğu için bizim piyasadaki yapımlara göz atmıyordum. Ama yabancı yapımlara arada sırada bakıyordum. Aralarından en ilgimi çeken yapımı ise Korku Seansı 2 olmuştu. İyi de sen video başında jumpscare sevmiyorum dedin. Evet, lakin korku seansında atmosfer o kadar insanı geriyor ve içine çekiyordu ki gerilim korku türü seven insanları korku seansı ile daha iyi anlamış oldum. İnsanın korktukça korkası, gerildikçe gerilesi geliyordu. Yıllar sonra filmde hissettiğim duyguların aynısını Silent Hill 2 ile hissettim. 2008 yılında oyunu oynadığımı söylemiştim ama müzikleri dışında Silent Hill 2 ile alakalı aklımda fazla bir şey kalmamıştı. Çünkü oyunu bitirememiştim. Zordu oğlum oyun. Yani eskiden böyle bir oyunu bitirmek basit bir şey değildi. Çevrendekilere ben şu oyunu bitirdim dediğin zaman millet Mesih gibi bakardı sana. Eskiden oyun bitirmenin bir marifeti vardı. Şimdi bir oyunun bitirmenin hiçbir önemi kalmadı. Bu arada dediklerim Souls oyunları için geçerli değil. Gelip bana Souls oyunları hala zor demeyin lütfen. Neyse, başta da dediğim gibi bu aralar ne oynasam, ne incelesem diye düşünürken aklıma Silent Hill 2 geldi. Yakın zamanda başka korku oyunu oynadın mı hiç diye soracak olursanız, oynadım. Bu kadar. Biliyorsunuz oyunlarda korku teması Amnesia ile yükselişe geçti, Outlast ile içerik üreticilerine ekmek oldu, Resident Evil 7 ile gündemde kaldı, Iblis ile zirveyi gördü. Alınmak yok. Şaka hepsi. Kısacası korku teması tekrardan yükselirken ben oyun gündemiyle haşır neşirdim zaten. Bu arada Silent Hill 2'yi saydığım oyunlarla karşılaştırmayacağım. Özellikle Iblis'le. Bu arada şaka yapıyorum ama Iblis de fena oyun değil. Yapımcısı eğer eleştirileri değerlendirirse bir sonraki oyunu bence güzel olabilir. Lakin bu türe katkılarından ve neyi çok iyi yaptığından ballandıra bahsedeceğim. Şimdi sizinle birlikte puslu bir kasabaya yolculuk yapacağız. Huzursuz rüyalarımda o kasabayı görürüm. Silent Hill. James Sunderland 3 yıl önce ölen karısından bir mektup alır. Karısı Mary mektupta ona Silent Hill kasabasında olduğunu ve onu özel yerlerinde beklediğini söyler. James bu durumun üzerine arabasını atlar ve Silent Hill kasabasına doğru yola çıkar. Kasabaya geldiğinde buranın normal bir kasaba olmadığını anlar ve Mary'e ulaşmak için elinden geleni yapmaya başlar. Hikayeye girişimiz aslında bu kadar. Bir adam var, bir kadın var, bir mektup var, bir kasaba var. Böyle söyleyince kulağa basit gelebilir hikaye, fakat Silent Hill psikolojik öğeleriyle basit bir hikayeyi içimizde çok derin yerlere götürüyor. Hikaye olarak gerçekten güçlü bir yapım. Oyunun başından sonuna kadar ilgimi çekti diyebilirim. Bu tarz bir yapımda hikayenin ilgi çekici olması size oyunun devamında motivasyon sağlıyor. Silent Hill korku, gerilim, aksiyon ve bulmaca içeren bir yapım. Ve bulmacalar oyunun ana öğeleri. Hikayenin iyi olması sizi bir merak içine çekiyor ve bu yüzden bulmacaları yaparken pek sıkılmıyorsunuz. Ama tek başına hikaye yeter mi? Bence yetmez. Çünkü hikayesi kadar barındırdığı atmosfer, kullandığı sesler, müzikleri ki Silent Hill 2'nin müzikleri oyunlar için bir kategoriye soktuğunda ilk 5'e girer. Kısacası bulmacalar bir yerden sonra sıkıyor ama diğer etkenler sizi yola devam etmeniz için zorluyor. Korku tarafını ele alırsak oyunun korkunç olduğunu düşünmüyorum. Gerilim tarafı daha ağır basıyor. Şunu da açıklayayım, korku daha çok sesler ve ani görüntüler ile insanı bir anda korkutmasına denir. Gerilimi ise yavaş yavaş insanı hazırlar, atmosferi ve kullandığı sesler ile psikolojik olarak sizi gerip korkutur. Korku ve gerilim çok iç içe bir tür olsa da insanlar bazen gerilim ve korkuyu ayırt edemeyebiliyorlar. Şimdi Silent Hill 2'de herhangi bir jumpscare yok ama ani sesler var. Bu sesler çok sık değil. O kadar ince bir şekilde kullanılmış ki sesler tam tadında ve dönüp de ulan boku çıktı tamam falan demiyorsunuz. Gerilim tarafını ele alırsak yani şaşıp kalıyorum. Dediğim gibi Silent Hill 2 gerilim tarafı çok fazla ağır basan bir yapım ve bunu oldukça iyi başarıyor. Atmosfere baktığınızda bir bilinmezlikte olduğunuzu fark ediyorsunuz. Ardından bir binanın içine girdiğinizde odaları gezerken seslerden etkileniyor, üzerinize yürüyen tuhaf canlılara anlamsız bakıyor ve odalara girip çıkarken veya koridorlarda hızlıca koşarken sanki James ile siz de koşuyor gibi hissediyorsunuz.
Atmosferin bu denli iyi olmasını kullanılan seslerin eseri olduğunu düşünüyorum. O yüzden bazen oyun size bir ses verirken bazen ise hiçbir ses vermiyor. O sessizlikle böyle etrafa bakıp sağdan soldan gelen gıcırtılara daha iyi odaklanıyorsunuz. Sesler sizi atmosferden koparmıyor. Aksine atmosferden çıkamaz bir hale getiriyor. Ve oyunun istediği de bu aslında. Sizi o atmosfere hapsediyor ve James gibi siz de bu ne olduğu belirsiz kasabada mahsur kalıyorsunuz. İşin aksiyon tarafını da alalım. Ana karakterimiz James Sunderland karşılaştığı bu abidik gubidik canavarlara pek merhamet etmiyor. Aksiyon kısmı ara öğe olduğu için ne kötü ne de çok iyi diyebiliyorum ama üzerimize doğru ağır ağır yürüyen bu elemanlar ile savaşmak gerilimi arttırırken onları öldürmek ise bu evrene alışmanızı daha da kolay bir hale getiriyor. Biraz da oynanıştan bahsedelim. TPS olarak oynadığımız oyunda oynanış olarak günümüze göre zor diyebilirim. Hadi alışması zor diyelim. Oynanışın ana öğesi bulmacalar. Kasabada olduğumuzda bir açık dünya varmış gibi gözükse de bu yarı bir açık dünya ve ara bir öğe. Oyun aslında bölüm bölüm ilerliyor ve her bölümde farklı bir bulmaca var. Resident Evil serisini bilirsiniz. Ortada bir bulmaca vardır ve bir mekanda bir süre gezip o bulmaca için gerekli materyalleri toplarsınız. Ardından da bulmacayı çözüp ilerlersiniz. Silent Hill de aslında aynı formülü uygulayan bir oyun. Belirli bir mekanda dolaşıp bulmacalar için bir şeyler arıyoruz. Düşününce sıkıcı gibi geliyor olabilir ve evet sıkıcı. Yani bulmacaların %30'u özünde sıkıcı. Ama mekan ve sanat tasarımları, başımıza gelen olaylar ve karşılaştığımız kişiler ile bulmaca için materyaller ararken hızlı bulayım da geçeyim demek yerine ulan şimdi neyle karşı karşıya kalacağız diyoruz adeta. Onun dışında bir envanter sistemimiz var. Cam paketi, silahımız için mermi ve dediğim bulmaca materyallerini işte anahtar olsun veya anahtar olsun ya da anahtar olsun taşıyabiliyoruz. Evet, genellikle anahtar taşıyoruz. Envanter sistemine değinmek istedim çünkü topladığımız itemleri birleştirip bulmacalarda çözebiliyoruz. İşte nedir? Çakmağım var, mum var, bir de at nalım var. Bunlarla ne yapabilirim? Tabii ya, bir tutacak ve kapağı bu sayede açabilirim. Çok zekiyim. İtemleri birleştirip bulmaca çözmekle oyuna çeşitlilik katıyor. İşin biraz da sinematik kısmına kaymak istiyorum yavaştan. Sinematik olarak ciddi bir ağırlığı olan Silent Hill 2 bir film tadı veriyor diyebiliriz ve oyunun etkileyiciliğinin temel taşlarından olan sinematik sunumda Silent Hill'i iyi muhafaza ediyor. Yani baştan anlatmak istediğim bu bir öğesiyle değil birçok öğesinin bütünleşmesiyle ortaya çıkmış bir yapım Silent Hill. Oyunda ruh var abi, canlı gibi adeta oyun. Herifler 2001 yılında nasıl oyun yapmışlar? Şimdiki yapımlara bak. Çoğunda ne ruh var ne tat var. Düşünün aradan 20 sene geçmiş ama gerilim olarak hikaye, sinematik, anlatım ve olay örgüsü olarak hala taş gibi oyun. Oyun sektöründe ileriye mi gidiyoruz yoksa geriye mi gidiyoruz bilmiyorum. Ama böyle ruhu olan, içimize dokunan, bizi düşündüren oyunları artık pek fazla göremez olduk. Neyse konuyu daha fazla dağıtmadan ana karakterimize geçelim. James Sunderland çok sıradan bir adam. Sen ben gibi birisi yani. Karısı ölmüş ve acı çeken birisi. Çaresizce ölmüş karısının sözde yolladığı mektubu için bu kasabaya düşmüş bir eleman. Hikaye ilerledikçe James'in karakteri derinleşiyor ve onunla kurduğumuz bağ ise daha da kuvvetleniyor. Burada önemli olan James öyle kaslı bir adam değil, bir savaş kahramanı falan da değil, sıradan biri. Sıradan biri olması sayesinde hızlı bir şekilde bağ kurabiliyoruz. İlgi çekici olduğundan değil, sadece sokakta birini görürsünüz ve hani dersiniz ya acaba ne yaşadı bu adam ya diye, işte aynı onun gibi merak ediyorsun James'in hikayesini. Bir de yan karakterlerimiz var. Bunlar Eddie, Maria, Angela, Laura. Eddie toplum tarafından ezilmiş, kilosu yüzünden hep kötü eleştirilere maruz kalmış, insanlardan tiksinmiş ve psikolojik olarak sıkıntı yaşayan biri. Angela da keza aynı, babası tarafından yıllar boyu cinsel taciz görmüş ve kendisini öldürmeye meyilli birisi. Maria eşimizin tıpatıp aynısı olan James'in kafasındaki hayali bir karakter. Laura ise o da bizim gibi Mary'i aramak için Silent Hill kasabasına gelen bir çocuk. İlginç bir karakter kendisi. Hikayede de bir yeri var ama çok yarım kalıyor yani tam kavrayamadım onun hikayesini. Yol boyu uyan karakterleri ne az ne de çok görüşüyoruz orta. Maria hariç. Onunla bol bol görüşüyoruz. Hatta oyunun çeyreğinden sonra yanımızda oluyor. Yan karakterler boş hissettirmiyorlar. Hepsinin bu kasabada olması için elle tutulur nedenleri var. Yani süs niyetine koymamışlar oyuna. Onu anlıyorsunuz. Biraz da finalden bahsetmek istiyorum. Bu da spoiler anlamına geliyor ve oyundan rahat rahat bahsetmem için de spoiler vermem şart. Çünkü ortada karmaşık bir hikaye yok. Basit bir hikaye var ama işte derinlik ve işleniş. O kadar önemli ki hikaye fıs kalmıyor. Finale kadar geldiğimizde artık neyin ne olduğunu daha iyi anlıyoruz ve bunun James'in kendisiyle yüzleşmesi olduğunu idrak ediyoruz. Eşimiz Mary amansız bir hastalığa yakalanıyor. Bu hastalık ağır bir hastalık ve eşimizin kısa bir ömrünün kaldığını öğreniyoruz. Bu hastalık beraberinde cilt sorunlarını da getiriyor ve eşimiz Mary'i artık tanınmayacak bir duruma sokuyor. Mary öleceğini bildiği için farklı bir psikolojiye giriyor ve etrafında sevdiği insanları uzaklaştırmaya başlıyor. Onlara kızıyor, çirkeflik yapıyor ve değersiz hissetmelerini sağlıyor. Bu sevdiği insanlardan biri de bildiğiniz gibi James ve James'in üzerine aslında oldukça fazla gidiyor.
Tedavi sürecinde James Mary'nin yanında kalmak istese bile Mary onu uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. James de gördüğü kötü muamele sonucu artık dayanamıyor ve Mary'den hem nefret ediyor hem de çok seviyor. Garip bir çıkmazda kalan James eşinin acı çekmesine dayanamıyor ve onu öldürüyor. Devamında ise hikaye 4 tane sona ulaşıyor. Kimisinde James Laura ile kasabayı terk ediyor, kimisinde intihar ediyor, kimisinde Maria ile kaçıyor ama Maria ile giderken öksürük sesi aslında James'in bir çıkmazda olduğunu daha iyi gösteriyor. Bu oyun James'in kafasında geçen bir oyun değil. Çünkü Silent Hill kasabasında başka insanların da olduğunu görüyoruz. Ve herkes aslında o kasabada kendi hikayesini yaşıyor. Laura mesela kasabada bir yaratık görmüyor. Eddie ise onunla dalga geçen insanlar görüyor etrafta. James ise yaratıklar görüyor. Yani kasaba kişiden kişiye değişiyor. Öyle tuhaf bir kasaba ki Silent Hill aslında günün birinde hepimizin gidebileceği bir kasaba gibi duruyor. Herkesin içine attığı, bastırdığı, haykırmak istediği olaylar vardır. Kendimizi suçlu hissettiğimiz, düşündükçe bunaldığımız ve en önemlisi yanlış yaptığımız doğrular vardır. Kimse uzaktan bakmasın bu kasabaya çünkü biliyorum herkes aslında yakın Silent Hill'e. Oyun boyu piramit kafa adında verdiğimiz değişik bir canavarla karşılaşıyoruz. Aslında o piramit kafa James'in kendisi. Kimi zaman bazı yaratıklara tecavüz edermiş gibi gözüküyor bu piramit kafa. Aslında James'in içinde gizlediği cinsel dürtüler bunlar. Hastane çalışanları zombi gibi. Çünkü nefret ediyor James onlardan. Maria'ya bakalım bir de. Çekici bir ses tonu var. Hareketleri, giyinişi çekici geliyor ve bu da aslında James'in olması istediği Mary. Bazı ara sahnelerde James'in onun vücuduna dikkatli bir şekilde baktığını görüyoruz. Hasta karısını duygusal olarak çok özlediğinden Maria James'in bir hayali olarak karşımıza çıkıyor. Ama ismi neden Mary değil de Maria? Çünkü James de gayet iyi biliyor. Her şeyle ona benzese de içten içe onun asla Mary gibi olmayacağına inanıyor. Sesi, yüzü tıpatıp aynı olsa da tavırları, hareketleri, bakışları aynı değil. Ve James bunu çok iyi biliyor. Psikolojik olarak çöküntüde olan ana karakterimiz oyun boyu birçok çukurdan, karanlık deliklerden atlıyor. Özellikle Mary'e doğru çok yaklaştığımız sahnelerde bu çukurlar artıyor ve buradan şunu çıkarıyoruz. Mary yüzünden zaten boşluğa düşmüş olan James, Mary'yi içine gömmek ve oralarda saklamak istiyor. Ama ne yapsa da bunu başaramıyor. Dediğim gibi bu bir yüzleşme hikayesi. Bir insanın gerçekleri kabullenme hikayesi. Ve en sonunda James kendisiyle yüzleşip karısını öldürüyor. Hikayenin sonlarına göre de ya onunla ölüyor ya da hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Psikolojik olarak o kadar güzel içine çekiyor ki sizi oyun, metaforlarla olsun, başka öğeleriyle olsun size alttan öyle mesajlar veriyor ki sadece alkışlıyorum gerçekten. Artıları sayarsak sesler, müzikler, hikaye, atmosfer, olay örgüsü, karakterleri, elle tutulur tüm öğeleriyle sizi saran ve boşluğa fırlatan bir oyun Silent Hill. Eksilere bakarsak kamera açıları yer yer gerçekten berbat oluyor ama oyuna kendine has bir tat bırakıyor. Bazı bulmacalar çok sıkıcı ama genel olarak güzel ve eğlenceliler. Sonra aklıma gerçekten başka bir eksi yönü gelmiyor ya. Team Silent bu oyunu tutku, sevgi ve üzerine düşünerek yaptığı her haliyle belli. Peki ya nedir önerimiz? Bu kasabada kendinizden bir parça bulabilirsiniz ya da gözlerinizi kapatıp siz de Silent Hill kasabasına gidebilirsiniz. Önerimiz gerilim türü sevmeseniz bile bu oyunu oynamanızdır. Hikayesine ve işlenişine kapılıp gideceğinize 75 FPS olarak 2 yıl garanti veriyoruz. Bahadır garantisiyle. Şakayı bir kenara atarsak Silent Hill 2 gerçekten her şeyle beni etkilemeyi başaran bir yapım oldu. Sesleriyle irkildim, sisten önümü göremez hale geldim, piramit kafadan kaçtım, Angela'ya üzüldüm, Laura'ya yardım eli uzattım, Mary'e değer verdim ve kendimi James'in yerine koydum. Kısacası bu hikayeyi aldım ve benimsedim. Kendi içimde de yaşadım hikayeyi. Team Silent, elinize kolunuza sağlık hocam. Silent Hill 2'ye 9 puan veriyoruz. Siz de Silent Hill ile alakalı düşüncelerinizi yorum olarak atabilir, Discord sunucumuza katılıp videolardan anından haberdar olabilirsiniz. İlerlediğimiz yolda ekibimize destek olmak için abone olup arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Dediğim gibi, huzursuz rüyalarımda o kasabayı görürüm. Başka bir incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize cici bakın.